Herkese merhaba. Sizleri 2025 FIDE Dünya Kupası'na götürüyorum. Beyazlarda Wang, siyahlarda ise Yağız Kağan Erdoğmuş. Hazırsanız oyuna başlayalım. C4, İngiliz açılışı, at F6, D4, E6, at C3, fil B4. Nimzoid savunmasına transpoze oldu. E3, D4'ü desteklerken F1'deki filin çaprazını açıyor. Fakat C1'deki fil piyon zincirinin gerisinde kaldı. Kısa rok şah güvenliğini sağladı. Fil D3, C5. Merkez D4 piyonla hücum ediyor. Fakat filin geri dönüş yolunu kapatıyor. At F3, rok hazırlıyor. D5, merkeze piyon yerleştirdi. Kısa rok şahını güvenli konuma getiriyor. D alır C4, fil alır C4. Bank kanat piyonuyla rakibinin merkez piyonunu değişti. Fakat D dikeyi açıldığı için Yağız'ın D4'e baskısı artıyor. A6, B5 sürüşünü hazırladı. A3, ver fili. Fil A5 yapılırsa Bank D alır C5 ile devam eder ve B5 ile piyonları birbirine bağlamaya çalışır. Fil alır C3, B alır C3. Değişimler sonunda Wang'ın A dikeyinde ayrık piyonu bulunuyor. Buna karşılık fil çift avantajını elde ediyor. Piyonlar koyu renkli karelerde yoğunlaştığı için Wang C1'deki fili aktifleştirmekte zorluk yaşayacak. B5 tempo ile fili isterken B7 karesinde fili için yer açıyor. Fil E2, fil B7. Fil uzun çapraza yerleşti. C1'deki filin bir şekilde adam edilmesi gerekiyor. Yağız E4'ü yoğun bir şekilde kontrol ettiği için E4 sürüşü mümkün gözükmüyor. C4. B5 hücum etti. Oyunu açarak fil çiftini etkili hale getirmek istiyor. B alır C4. Fil alır C4. Değişimler sonunda Yağız C dikeyinde ayrık piyonla kaldı. At B D7. D alır C5 yapılırsa Yağız at alır C5 ile atın aktif bir kareye yerleştirir ve E4 kontrolünü artırırdı. Fil B2. Fili uzun çapraza yerleştiriyor. Çaprazı şimdilik kapalı olsa da fil ileride etkili bir hale gelebilir. Kale B8. Kalesini açık B dikeyinden aktifleştiriyor. Vezir E2 kaleler arasındaki bağlantıyı oluştururken A6'yı istedi. Fil alır F3. Vezir alır F3 yapılırsa kale alır B2 ile Yağız fili kazanır. Bu yüzden G alır F3. Yağız rakibinin şah kanadı piyonlarını parçalıyor. At B6. A6 piyonu boşta olsa da A6 alınırsa fil alır A6. At A4. Ver fili. Fil C1 yapılırsa kaleler arasındaki bağlantı kopacak. Kale F-B1 ile fili desteklerse at D5 ile Yağız at C3 çatal istekleri oluştururdu. Nerede kalmıştık? At B6. Kale A C1 kalesini açık C dikeyinden aktifleştiriyor. At alır C4. Kale alır C4. C5 istek altında kaldı. C alır D4. Fil alır D4. Değişimlerle birlikte Yağız C dikeyindeki ayrık piyonundan kurtuldu ve rakibine alan avantajı sağlayan D4 piyonunu tahtadan kaldırdı. At D5, E4 ile at istenirse Vezir G5, Şah H1'den sonra at F4 devamında Yağız mat ederdi. Şah H1, profilaktik hamle, Şah yarı açık G dikeyinden ayrılıyor. Vezir D7, kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturuyor. Fil A1, file saldırı gelmesin diye fili A1 karesine çekiyor. F6, E5 karesini kontrol ederken F7 karesinde yer açıyor. Kale G1, yarı açık G dikeyinden rakip şahı hedef alıyor. Kale F7, G7'nin savunmasını artırdı. Kale H4, H7'ye baskı uyguluyor. H6 sürülürse kale alır H6 var. At E7, atın D5 karesinde hareket alanı sınırlıydı. Kendisine daha aktif olabileceği bir kare arıyor. Vezir alır A6. Bank bir piyon öne geçti ve artık A dikeyinde bir geçer piyonu var. E5. Bu piyon yapısı filin karşısında bir duvar örerken vezirin çaprazını bilinçli olarak açıyor. Vezir E2. Vezir piyonu aldı. Olay yerine geri dönüyor.
At G6. Ver kaleyi. Kale H-G4. Vezir F5. F3'e baskı uygularken B1 C2 karelerini kontrol ediyor. A4. Geçer piyonunu sürüyor. Kale C8. İstek tempoyla kale C2 gelmek. E4. Veziri istedi ve C2'ye bakışını engelledi ama bu sürüş F4 karesini zayıflatıyor. Vezir E6. Fil B2. Fil daha etkili olabileceği bir çapraz arayışına giriyor. Kale F-C7. Açık C dikeyinde kalelerini çiftledi. Bank taşlarını şah kanadında yoğunlaştırarak bir şah kanadı saldırısı planlıyordu. Ancak Yağız bu girişimleri son derece sakin biçimde durdurdu ve oyunun yönünü vezir kanadına çevirdi. Wang'ın F dikeyindeki duble piyonları ve E4 piyonu G4'teki kalenin vezir kanadına aktarılmasını ciddi şekilde kısıtlıyor. Vezir B5, kale A1 gelip devamında A5, A6 ilerlemeyi deneyebilir. Kale C2, ikinci yataya indi, file baskı uyguluyor. F4, değişimlerle baskıdan kurtulmak için bir plan oluşturuyor ve piyonu feda ediyor. Şu an istek F5 ile çatal atmak. At alır F4 yapılırsa kale alır G7'den sonra Wang'ın saldırısı kazança giderdi. E alır F4, vezir F5. Gel vezirleri değişelim. Vezir B3, ver fili, fil alır F6. Yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Yağız'ın kurduğu yoğun baskı altında Wang oyunu karıştırmak için fedaya giderek şanslarını sonuna kadar zorluyor. G alır F6 yapılırsa kale alır G6'dan sonra Wang mat eder. Kale C1. Birinci yataya iniyor. Kale alır C1 yapılırsa Yağız iki hamlede mat eder. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Fil B2. Wang son bir denemeye gidiyor. Eğer Yağız vezir alır B2 ile devam ederse kale alır G6 sonrası sürekli şahlar başlıyor ve oyun beraberliğe gidiyor. Yağız vezir F3 geliyor ve Wang oyunu terk ediyor. G1 kalesi açmazda. Kale G2 zorunlu. Kale alır G1. Şah alır G1. Devamında vezir D1 ile Yağız mat edecekti. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.